8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz özel eğitim öğretmeni Roşhat Altan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam şimdi çok fazla kulaktan dolma bilgilere de sahip olduğumuz, etrafımızda gördüğümüz acaba öyle mi değil mi diye de çok fazla yorumlar yaptığımız, bir de ailelerin, bununla karşılaşan ailelerin neler yapabileceğini de çok kestiremediği bir konudan bahsedeceğiz bugün. Otizmle ilgili sohbet edeceğiz ama otizm nedir? Önce oradan bize biraz bahseder misiniz? Peki. Otizm yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan, çocukta etkileşim ve iletişimde sınırlılıklar oluşturan, çocukta tekrar edici davranışların görülmesine neden olan, çocuğun sınırlı bir ilgiye sahip olmasına yol açan nörogelişimsel bir farklılık olarak otizmi tanımlıyoruz. Peki otizmin düzeyleri var mıdır? Evet, var hocam. Otizm, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayınladığı kılavuza göre 3 düzeyde şu an derecelendiriliyor. Burada da otizmin bulgularına göre çocuklar o derecelerin içerisinde tutuluyor. Otizm işte 1. düzey, 2. düzey ve 3. düzey olarak 3 aşamalı şekilde. Peki bunu neye göre ayırıyorlar? Yani bu düzeyler neyi belirliyor? Yani 1. düzeyin daha hafif olan. Evet, hafiften orta ağıra doğru giden bir, yani 3. düzeye doğru daha ağır bulgular seyreden çocuklar için oluşturulan gruplar aslında. 1. düzey ve 2. düzeydeki çocuklar daha kurtarılabilir. Aslında eğitim, terapi ve diğer müdahale yöntemleriyle otizmden tamamıyla kurtarılabilecek çocukların bulunduğu gruplar. 3. düzeydeki çocuklar ise daha eğitilebilir ve öğretim gereken durumlara ihtiyacı olan çocuklar için oluşturulan bir grup. Çocukların stereotipleri, çocukların işte konuşup konuşmaması, etkileşimdeki sınırlılıkları, çocuktaki ilgi durumuna göre o düzeylerde çocuklar derecelendiriliyor. Peki hocam, yani derecelerden de bahsediyorsunuz. Burada aileler de, bence bunu yaşayan aileler de şu an pür dikkat bizi dinliyor. Otizmli çocuğu olan aileler, ebeveynler başlangıçta bu süreçte neler yapmalılar? Evet. Aslında bu çok önemli bir konu. Bizim ülkemizde de aslında genel dünyaya baktığımızda hemen hemen bütün ülkelerde algısı var şu an. Otizm sadece özel eğitimle düzeltilebilecek bir durum gibi. Ya da otizm çocuklar tamamıyla kurtarılabilir mi, kurtarılamaz mı diye bir karmaşık durum içerisinde aileler. Aslında şöyle bakıyoruz biz duruma. Tabii otizm nörogelişimsel bir farklılık. Bu nörogelişim durumunda zaten en temelde bir nörolog takibi olmalı otizm çocuğun hayatında. Çocuğun eğer davranış problemleri eğitim ve terapilerle toparlanmayacaksa, nöropsikiyatrik rahatsızlıkları bulunuyorsa bir psikiyatr takibi de olmalı. Çocukların çok az bildiğimiz bir konu aslında ama metabolik sorunları da var. Yani bağırsak floralarında problemler var, bazı yiyeceklere karşı alerjileri bulunuyor. Burada da bir metabolizma uzmanı mutlaka çocuğun takibinde olmalı. En sonda aslında en önemli konu da çocuğun ihtiyacına göre özel eğitim ve geriye kalan diğer terapiler. Yani bunlar oyun terapi, dil ve konuşma terapisi, hareket eğitimi, ergoterapi gibi duyu bütünleme sistemi üzerine yürütülecek programlar çocuğun hayatında önemli yerler oluşturuyor. Yani aslında 4 adımlı bir planlama içerisinde bulunmalı aileler. Peki bu 4 adımlı planlamalardan bahsederken şimdi metabolizma ile ilgili herhangi bir problem tespit edilmediyse bu çocuklarda aslında geriye 2 tane konu kalıyor. Yani birisi beslenme, birisi özel eğitim. Evet. Bu anlamda siz işin özel eğitim kısmındasınız. Beslenme ile ilgili de bu ailelere gelen, terapiye gelen çocuklara yönelik olarak bir takım önerilerde bulunuyor musunuz? Ve bunları yapan gruplarda ciddi bir fark elde ediyor musunuz? Tabii. Zaten güncel çalışmalar artık bu multidisipliner dediğimiz yaklaşımın daha doğru olduğunu gösteriyor. Multidisipliner yaklaşımla çocukların aslında otizmden tamamıyla kurtulabileceklerini ya da gelebilecekleri en iyi düzeyi yakalayabileceklerini gösterebiliyor çalışmalar. Burada da çocuk metabolizma uzmanına gittiğinde işte kan testi, alerji testleri, ağır metal testleri bunlar yapılıyor. Eğer bunlarda herhangi bir problem yoksa geriye kalan sadece çocuğun işte zararlı yiyeceklerden uzak tutulması, bazı enerjiyi arttıracak yiyeceklerden uzak tutulması. Bu konularda aileler dikkatli davrandıklarında
Örnek veriyorum, şeker tüketimi zaten bütün çocuklar için aslında zararlı bir durum. Çocuklarda ekstra bir enerji oluşturuyor. Otizmli çocuklar da diğer çocuklar gibi işte gün içerisinde çıkıp top oynayamıyorlar, bisiklet süremiyorlar ya da arkadaşlarıyla birlikte enerji sarf edecekleri oyunlar oynayamadıkları için evde kaldıkları noktada bu enerjiyi atamıyorlar. Ya da derslerde daha hareketli olma noktasında davranışlar görüyoruz. Özellikle aileleri enerjiyi arttıracak beslenme tipinden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. O noktada da bizim söylemlerimizi dinleyen, o söylemlere göre hareket eden ailelerin çocuklarında hem eğitim dönütleri noktasında hem çocuğun davranışları noktasında olumlu gelişmeler görebiliyoruz. Yani bir çocuk örnek veriyorum çok fazla meyve tükettiğinde bile bu meyvenin verdiği enerjiyi atamayınca derslerde odaklanma güçlüğü yaşayabiliyor ya da dürtüsel olduğu konularda dürtüsünü kontrol etmekte güçlük yaşayabiliyor. Otokontrolsüzlük oluşabiliyor. Yani beslenme konusunda çocukta metabolik bir problem olmasa bile enerjiyi arttıracak, gereksiz şekilde şeker dozajını arttıracak beslenme tipinden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Hocam peki şimdi eğitim tarafında biz bu çocukların neler yapması gerektiği konusuna değinelim birazcık. Ne kadar günlük, ne kadar süreyle veya işte hangi aralıklarla bu çocuklar eğitime dahil edilmeli ve ne gibi bir eğitimler almalılar? Bunlardan da bahseder misiniz? Bir otizmlinin zaten aslında haftada en az 25 saatlik bir özel eğitim programının oluştuğu eğitime ihtiyacı var. Yani biz zaten şu an Amerika'da işte Silikon Vadisi'nde mühendis olarak çalışan ya da iyi üniversitelerde dereceyle mezun olan otizmlerin hayatına baktığımızda aslında erken çocuk evresinde yoğun eğitim programlarına dahil olmuş çocuklar bunlar. Bizim ülkemizde maalesef rehabilitasyon merkezlerinde hani devletimizin desteklediği eğitim saati haftada 2 saat. Yani bu çocuklar bu 2 saatlik eğitimle aslında bir rüya görmüş gibi oluyorlar. Çocuk diyelim ki haftada işte pazartesi bir ders için, cuma günü bir ders için geliyor. Yaşamının geriye kalan tüm zamanında evde ailesiyle bir zaman geçiriyor. Ve aileler de maalesef ki yeterince bilinçli değiller. Çocuklarıyla nasıl eğitim ya da işte çocuklarıyla neler yapmaları konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Çocuk evde boş kaldıkça ya da gittiği okulda bu konu üzerine yeterince desteklenmedikçe otizme kapılıp gidiyor. Yani bizim tavsiye ettiğimiz ki araştırmaların da bize gösterdiği eğitim saati modeli haftada en az 25 saatlik eğitim modelleri. Peki otizmde son yıllarda bir artış var mı? Eğer bir artış varsa bunun sebebi nedir sizce? Evet, CDC'nin yani Amerikan Hastalık Araştırma ve Önleme Merkezi'nin sunduğu son rapora göre 39'da 1 gibi bir rakam söz konusu. Ki bu da zaten otizm sayısında oranında bir artış olduğunu doğrudan bilimsel olarak bize sunuyor. Özellikle bizim ülkemizde yani son zamanlarda güncel bir çalışma yok ama artış olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şu an çocuk polikliniklerinde bu acil servislerine gribal enfeksiyon kadar aileler çocuğun göz kontağı kurmuyor, kendi dünyasında bizimle oyun oynamıyor, işte konuşmuyor, adıyla seslendiğimizde bize tepki vermiyor diye doktorlara acil bir şekilde çocuklarını götürebiliyorlar. Ki aileler de otizmi çok fazla bilmiyor ya da otizm yeterince doğru şekilde anlatılmadığı için bazen bu konuda geç kalınma bile olabiliyor. Yani bizim ülkemizde ciddi bir artış var. Açıkçası sebeplerine baktığımızda güncel çalışmalar bize yani şu anki yaşam şeklimizin zaten doğallıktan uzaklaşma dediğimiz beslenmeden yaşamımızdaki teknolojik aletlere kadar bizi doğal yapımızdan uzaklaştırıyor. Yani annelerin ya da babaların işte daha çocuk yapmadan önceki beslenme şekilleri bile hatta annenin beslenme şekli bile genetik bir elverişlilik oluşturuyor. Yani artışın en büyük sebeplerinden bir tanesi de genetik elverişlilik, evet, genetik elverişlilik ve genel beslenme durumumuz. Tabii şu da bir etken, anne babalar artık çalışan anne babalar. Çalışan anne baba da olunca çocuk bir şekilde bakım görevini ya bakıcılardan ya da daha yaşlı ebeveynlerden görüyor. Anne, büyük baba gibi. Onlar da çocukla yeterince ilgilenemiyorlar. Çocuk işte ekran maruziyetine maruz kalıyor. Ekrana maruz kaldığında da çocuk kendi dünyasına kapılıyor. Eğer otizm konusunda çocukta bir altyapı varsa çocuk daha hızlı otizme kapılabiliyor.
Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz hocam. Rica çok ederim. kıymetliydi. Efendim bugünkü program konuğumuz özel eğitim öğretmeni Roşat Altan'dı. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.